Sektör videoları serisine devam ediyoruz. Ücretsiz WordPress eklenti ve temalarıyla bir etkinlik sitesi oluşturdum arkadaşlar. Burada amaç tabii ki eklentinin mantığını anlamak. Ben örnek olarak bir turizm sektöründe göstereceğim bunu ama burada eklentinin mantığını anladığınız zaman bunu istediğiniz sektöre satış yapabileceğiniz kategorilerde planlayabilirsiniz. Siteyi ona göre de çevirebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ücretsiz tema ve eklentiyle yaptım bunu. Tabii ki artıları ve eksileri de olacak ama profesyonel bir site oluşturdum. Canlı yayında zaten bundan bahsedeceğiz. Hemen birinci bölümde eklentinin kurulumunu, ihtiyacımız olan eklentileri kuracağız. İkinci bölümde de ücretsiz olarak kurduğumuz temamızı düzenleyeceğiz. Ana sayfayı düzenleyeceğim. Ben komple siteyi düzenledim zaten. Bununla ilgili de videonun içerisinde detaylar vereceğim zaten. Orada zaten anlatırım size temanın komple nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını ve buna nasıl ulaşacağınızı da anlatacağım zaten. Uyarılarımızı yapalım bence. Hemen geçelim işlemlere. Çalışmamızda kullandığımız eklenti bu arkadaşlar. İngilizcesi. Eklentinin WordPress sayfası zaten linkleri de videonun açıklamalar kısmında oluyor. Lütfen arkadaşlar girin, inceleyin. Burada geliştiricinin bir sürü notu var zaten. Hemen Türkçesine geçiyorum. Türkçesi de WooCommerce için etkinlik yöneticisi ve bilet satış eklentisi demiş. Artıları dediğim gibi ücretsiz versiyonlarını, sürümlerini kullanıyoruz biz. Düşük maliyetli olması için tabii ki. Ama eklenti tabii ki hoşunuza gider, kullanmak istersiniz falan. Ondan sonra resmi sayfasına girip bakabilirsiniz. Hemen artı ve eksileri derken ücretsiz olduğu için bazı şeyler kısıtlı. Alanlar kısıtlı tabii ki. Not aldıklarım var. Onları hemen söyleyeyim size. Şimdi etkinlik oluştururken şöyle bir şey var. Günlük etkinlik oluşturuyorsanız biraz sizi yorabilir. Manuel yapmanız gerekecek bazı işleri. Yani ne? Oluşturduğunuz etkinliğin tekrarını sürekli manuel yapmanız lazım ama günlükte biraz sıkıntı olabilir ama haftalık ya da aylık bir etkinlik yapıyorsanız zaten bu bence çok da sıkıntı değil. Tekrarlama yani otomatik tekrarlama ya da oluşturma yapmanıza gerek yok. Manuel olarak da yapabilirsiniz. Aylık haftalıklarda falan ama günlüklerde biraz çalışmanız lazım. İkincisi eksi derken ücretsiz sürümde olanlar. PDF olarak bir faturalandırma yapamıyoruz. Ücretli sürümlerinde mevcut bunlar. Tekrarlama da ücretli sürümde mevcut. Üçüncüsü CSV olarak dışarı yani bir rapor olarak alamıyorsunuz. O da çok önemli midir bilemiyorum ama size kalmış tabii ki. Artı olarak bakarsak da şu var arkadaşlar. Yani kısa kodları mevcut. Bakın çok kısa kodu var. Bir sürü kısa kodu var. Bunu sayfalandırabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yani bir temanızı özelleştirirken mesela bunları kullanabilirsiniz. Çok iyi bir şey. Artı WooCommerce ödeme yolunu kullanması çok büyük bir avantaj bizim için. Genellikle eklentilerde yaşadığımız sıkıntı ödeme yollarının ücretli olması ya da PayPal tarzında, Stripe tarzında bizim ülkemizde kullanamadığımız ödeme yolları olduğu için bu bizde sıkıntı yaratıyordu. Bu eklenti ücretsiz olarak WooCommerce ile birlikte çalıştığı için ödeme yollarını kullanabilirsiniz. İşte kredi kartı varsa, sanal post işte bunları ya da işte EFT, MFT bunları kullanabiliyorsunuz. Ben test ettim zaten. Baktım ettim. Güzel çalışıyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Bu da artıları zaten. Kurulumuna geçmeden önce dediğim gibi bu sayfaların linkleri olacak. Lütfen girin bakın inceleyin. Eklentimizin geliştiricinin sayfası bu. Bakın shortcutlarla ilgili falan eklentinin içinde de ulaşabiliyorsunuz ama sayfasından da ulaşabilirsiniz. Demolar ile birlikte görebiliyorsunuz. Bir de belgeler kısmı var arkadaşlar. Belgeler kısmında yani doküman olan kısımlar burada bayağı bilgi var. İşinize yarayabilir. Bunu Türkçe'ye çevirip bakabilirsiniz. İşte hatta video şekilde anlatımları falan da var. Yani bayağı bilgi var. Tabii ki ben genel olarak anlatacağım için buradan da belki de atladığım konu olursa buradan da ulaşabilirsiniz belgelere. Şöyle bakın. Bu da yaptığım sayfa. Tabii ki ben bu videoda yalnızca ana sayfasını düzenleyeceğim. Diğer sayfaları arkadaşlar yaparsak biliyorsunuz saatler alır. Ama ana sayfadaki mantığı zaten gördüğünüz zaman diğer sayfaları da rahat rahat da yapabilirsiniz de yani. Bu sayfanın oluşturduğum bu komple oluşmuş bir sayfa arkadaşlar. Bakın iletişim kısmı var, hizmetler kısmı var, hakkımız da var. Bunların hepsini tabii ki çevirilerini yaptım. Eklenecek alanları, işte düzeltilecek alanları falan da yaptım. Hepsi çalışıyor. Buna internet sistemden maxentmet.com sistemden de ulaşabileceksiniz bu paketi. Cüzi bir fiyatla olacak zaten. Yani ben bu işleri yapmak istemiyorum. Direkt bu siteyi alıp kurmak istiyorum dediğinizde oradan alacağınız bir paketle sitenize kurabileceksiniz tabii ki. İnternet sitenize kurabileceksiniz. Aynı bu şekilde değiştirmeniz gereken bir takım ufak tefek yerler olacak. Onları değiştireceksiniz. Ana sayfayı düzenleyeceğiz. İşte turları göstereceğiz ya oluşturacağımız turları göstereceğiz. İşte ben bir Kapadokya bölgesini seçtim tabii ki turizm gibi. İşte balon turu ve yürüyüş rotaları aslında. Hatta şunu da göstereyim ondan sonra da artık geçelim. Turlarımız dediğinizde oluşturmuş olduğumuz etkinlikler bakın etkinlik bu zaten sonuçta. Bunların bir satışları var. Gün gün işte bakın 1 Ekim 2 Ekim'de işte balon turu var, yürüyüş rotası var. Günlük olarak olabilir, haftalık, aylık neyse işte artık.
bu şekilde etkinliklerimizi oluşturup satabileceğiz arkadaşlar. Gayet güzel ve ücretsiz ulaşabiliyorsunuz bunlara. Bakın bu da etkinliğin sayfası mesela. Bu şekilde saati, tarihi, yeri, alanı, takvimler kısmı çalışıyor. Bunu da test ettim. Güzel, takvimi ekleyebiliyorsunuz. Buradan hızlıca alabiliyorsunuz, etkinliği oluşturabiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular falan var. Bayağı güzel yani. Tamamdır. Hemen ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Artık da geçelim işlemlere. Çalışmalarımızı arkadaşlar bilgisayarda yapacağım. Yani lokal hostumda yapacağım. Lokal VP programıyla yapacağım. Lokal VP ile ilgili kanalımızda video var. İşte WordPress lokal hostta nasıl kurulur falan derken daha hızlı olması açısından internette de kurabilirsiniz, yapabilirsiniz tabii ki ama direkt olarak ben lokal hostta yapıyorum. Ne yapıyorum? Lokal VP programını açıyorum. Zaten açık gerçi şu an. Bu şekilde şimdi yeni temiz bir WordPress kurulumu yapacağız arkadaşlar. Hem de lokal VP'de de görmüş olursunuz nasıl yaptığımızı. Kanalda videosu var. Artı işaretine basıyorum. Yeni bir site oluştur diyorum. Bakın burada. Oraya ismini yazalım. Sitemizin Kapadokya diyorum. Bakın burada Kapadokya.lokal olacak. İşte yani adres, ondan sonra bu şekilde yolunu gösteriyor. Devam diyorum. Burada özelliklerini yani seçebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kendisine de bırakabilirsiniz. Program 8.1.29 işte PHP. Ben genellikle son sürümleri alıyorum. Yani biraz böyle zorluyorum oraları. Bakalım oralarda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Oradan da Apache'yi seçiyorum. MySQL'de veri bankamız olsun. Bu şekilde devam diyorum. Hemen buraya bir demo kullanıcı adı diyelim. Bir tane de şifre oluşturalım. Bu da e-postamız. Burada soruyor zaten multisistem olacak. Hayır, multisistem olmayacak zaten. Devam diyelim. Şu an kurulumunu yapıyor. Bu tip işlerde arkadaşlar temiz bir WordPress kurulumu yapın yani. Bir hali hazırda kurulmuş olan üstüne şeyler eklemeyin. Temiz olsun çünkü daha iyi olur sizin için. Ona istedi benden, ekran o yüzden karardı arkadaşlar. Evet, site kurulumu bitti. Bakın şimdi burada direkt admin sayfasına girmeden direkt açsın diye istiyorum. One click admin diye, yani direkt girsin. Şu an hazır çalışıyor sayfamız. Admin diyorum. Gördüğünüz gibi WordPress kurulumu yapıldı. Şimdi birkaç tane ayar yapacağız. Şunu bir kapatalım. İlk önce lokal VP'de kurduğumuz için İngilizce gelebiliyor arkadaşlar. Buradan hemen ayarlarını yapalım. Türkçe çevireyim. Yani Türkçe'ye çevirdi arkadaşlar. İşte site simgesi falan hepsini yapabilirsiniz. Kalıcı bağlantılarda bu şekilde geliyor zaten ama gene bir bakın. Permalink dediğimiz olay, yani link yolu, adres yolu arkadaşlar bu şekilde geliyor. Bu şekilde de kalsın yani. Hatta şöyle özel yazı yapı diyebiliriz. Hatta kaydet diyelim. Bu şekilde. Tamam. Kurulumunu yaptık. Bakalım şöyle. Şuraları temizleyelim. Şunları kaldıralım. Tamam. Başka burada yapılacak işlemler. Bir temizleyelim şöyle. Bir temizlik yapalım. Tamam. Eklentiyi kurulacak pozisyona getirdik artık. Yani tertemiz bir WordPress sayfamız var. Sitemiz var. Hemen şöyle de bir siteyi görüntüle diyelim. Bakın. Varsayılan temasıyla birlikte işte. Tema işlemlerine sonra ikinci bölümde geçeceğiz zaten. Ne yapalım? Hemen eklentinin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazalım. Eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi arkadaşlar, eklentinin yanında tabii ki sektör videosu yaptığımız için birkaç tane daha eklenti lazım. Yani yan eklenti lazım diyebilirim. Onları kullanacağız. Aslında birkaç tanesi tema kurulumunda gelecek ama onun haricinde de kuracağımız eklentiler var. Birincisi, çeviri dosyasını yüklememiz için bir Loco Translate eklentisi var. Onu kurmamız lazım. SMTP için tabii ki lokal VP'de SMTP'ye gerek yok ama onun da kurulumu yapılması lazım. Onu da kuralım, gene dursun. SMTP artı etkinliklerde işinizi kolaylaştıracak. Yani tekrar yapma olanağı olmadığı için ücretli sürümde var biliyorsunuz. Tekrarlanan etkinlikler otomatik yapılmadığı için, manuel yapacağımız için duplicate yani kopyalama eklentisini de kuracağız. Bir de son olarak da VP Vivid yedekleme, backup, taşıma eklentisini kuracağız. İhtiyacımız olan eklentileri kurdum. Bu eklentilerin Türkçe çeviri dosyaları da internet sitemde bulunmakta arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Türkçe çevirileri var, yani Türkçe çeviri dosyaları var. Ulaşabilirsiniz
internet sistemden. Şimdi başlangıçta bizim ihtiyacımız olan lokal VP programıyla çalıştığım için aslında Fluence SMTP'yi ayarlamama gerek yok. Bununla ilgili zaten kanalda video var arkadaşlar. Fluence SMTP yani SMTP ayarları nasıl yapılır? Kartlara koyacağım onu. Oradan da ulaşabilirsiniz. SMTP ayarları nasıl yapılıyor? İşte Gmail hatta adresleri falan nasıl kullanabiliriz falan. Onunla anlattığım video var, kanalda var yani bir sürü video var aslında. Loco Translate'i hemen hemen her videoda işliyorum zaten, gösteriyorum. Şimdi gerçi gene çeviri dosyası yükleyeceğim. Orada da gene görmüş oluruz. VP Vivid yedekleme eklentisi, işte backup taşıma eklentisi. Bununla ilgili de birkaç tane de kanalda video var. Site taşıma, yedekleme, lokalden internete taşıma ya da internetten lokal sisteminize taşıma nasıl yapılıyor? Onları gösterdiğim videolarda var arkadaşlar. Loco Translate'e geçeceğim. İlk önce kullanacağımız eklentinin bir Türkçe çeviri dosyasını yükleyelim. Ondan sonra da bir ayarlarına bakalım. Loco Translate'e geldim. Eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimiz orada hemen kalıbı düzenle 1751 diyor. Bir bakalım gene. Bir bakalım 1751 1850'ye çıktı hatta. Eşitli diyeyim. 1850 1831. Bakın hemen şu uyarı olayını da göstereyim. Bakın uyarı 100 kilobayt üzerindeki 2 dosya atlandı diyor. Bunu böyle bir hata alırsanız ne yapacaksınız? Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Çık diyorum, buradan çıkalım. Şunu yükseltin arkadaşlar. Ben ilk başta 4096 diyorum ama yani yüksek gerçi ama neyse. Önemli değil. Tekrar geliyorum eklentilere. Gene eklentiye geliyorum. Bakın 1751 kalıbı düzenle diyorum. 1850 eşitle diyorum. 1861 kaydet diyorum. Ondan sonra tekrar eklentiye geliyorum buradan. Bakın Türkçe dil dosyası yok ama bizim elimizde var tabii ki. PO yükle diyorum. Eğer sizin elinizde Türkçe dil dosyası yoksa yapacağınız işlem şöyle olacak. Bunu da hemen söyleyeyim. Bakın yeni dil diyorsunuz. Buradan hangi dili istiyorsanız onu seçiyorsanız Türkçe işte Loco üzerinde çalışıyor. Yani Loco klasöründe çalışıyor eklenti. Onu test ettim. Çeviriye başla dediğinizde tabii ki çevirmeyecek. Yalnızca size bunların karşısında Türkçe olarak yazabileceğiniz kısmı veriyor size. Bakın. Ama bizde çevrilmiş dosya olduğu için biz ne yapacağız? Direkt olarak bu şekilde mesela internet sistemden girdiniz. Bu eklentinin çeviri dosyasını aldınız, satın aldınız. PO yükle diyorum. Loco'yu seçiyorum. Klasörü, yolu yani nereye yüklenecekse. PO dosyasını alıyorum. Dosya seç diyorum ya da dosya seç, oradan seçebilirsiniz. Yükle diyorum. Bakın karşı tarafı geliyor. Şimdi etkinlikler kısmına bakalım. Bakın hızlı ayar diyor. WooCommerce kurulumu aktif ve olması gerekiyor diyor. Şimdi yükle veya etkinleştir. Normalde temada geliyordu ama bu hemen bunu yapalım. Yüklesin ve etkinleştirsin. Çünkü ayarlara geçmeyecek. Buradan kurulumu yaparken bayağı bir sürüyor arkadaşlar. O yüzden de hata veriyor Local VP. Biz de ne yapacağız? Direkt olarak manuel kendimiz kuralım eklentiyi. Yeni eklenti ekle diyorum. Zaman aşımına uğruyor yani, öyle diyeyim size. WooCommerce'i kuralım. WooCommerce e-ticaret altyapımız kuruldu ama birkaç ayarlar yapmamız lazım. Hemen onları yapalım. Adres satırı, ödemelere gelelim. Onu da aktifleştirelim çünkü. Banka havalesi EFT. Ama dediğim gibi kredi kartı, işte ne yapabilirsiniz? Sanal post falan kullanabilirsiniz. Post bağlayabilirsiniz. Tamamdır. Ödeme yolunu da hazırladık. Yani WooCommerce mağazamız hazır. Eklentiye bir gelelim. Bakalım şimdi hızlı ayar demiş. Hızlı ayardan bir gidelim. WooCommerce zaten yüklü ve etkinleştirildi. Sonraki diyelim. Bakın şimdi etkinlik etiketi eviniz buraya etkinlik diyelim. Tamam, tamam. Kurulumu sonlandırın, bitir ve kaydet diyelim. Şimdi eklentiyi kurduğumuzda zaten bu şekilde bize 5-6 tane şey geliyor böyle hazır içinde yani. Eklenti etkinlik geliyor aslında. Hemen bakın şöyle bir görüntüle diyeyim. Tabii bu hatayı aldığınızda yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Bakın bu hatayı alırsanız geliyorsunuz görünüm, eklenti araçta ayarlar. Kalıcı bağlantılara gelin arkadaşlar. Bakın şimdi kalıcı bağlantılara gelin. Ben de bu hatayı yaşamıştım çünkü. Burada yazı adı şu özel yapıyı gene seçin. Kaydet diyelim. Kapatalım. Tekrar etkinlik, tüm etkinlik diyelim. Bir daha bakalım. Görüntüle diyorum. Bakın
açıldı. Bu da şeyden dolayı. Neden dolayı arkadaşlar? Az önce kurulum yaparken mesela İngilizceydi mesela. Events etkinlik olarak değiştirdik. Etiket diyeyim ya da yolu işte link yolunun düzelttiğimiz için tekrar kalıcı bağlantıları sıfırlamanız lazım. Bu şekilde bakın şeyi geliyor. Örnek verileri geliyor. Buradan mesela bilet oluşturma falan işte aynı videonun başında söylediğim gibi bunları yapacağız zaten. Hazırlayacağız. Yani nasıl bir etkinlik oluşturacağız, işte ne ekleyeceğiz, edeceğiz falan hepsini onları göstereceğim. Tabii ki videoda. Hızlı ayar geçtik. Hoş geldinizde direkt olarak resmi sitesinden zaten bilgiler veriyor bize. Bakın hepsi Türkçe bunların. Ama tabii böyle hani şey yok, link yok. Destek ve bilgi bankasında burayı kullanabilirsiniz, kullanacaksınız aslında. Buradaki kısa kodları alacaksınız. İşte ne yapmak istiyorsanız, neyi göstermek istiyorsanız falan. Burada sıkça sorulan sorular falan var bakın. Buradan da işte aklınıza takılan bir soru varsa buradan okuyabilirsiniz. Duruma bir bakalım. Bu da internet sitenizle ilgili bilgileri veriyor. İşte versiyonunuzu, e-posta adresiniz falan her şey okey. Yani güzel, olumlu. Tüm etkinlikler zaten etkinlikler. Yeni ekle etkinlik, sıfırdan bir etkinlik yapacağız. Kategori ve organizatör. Eğer kuracağınız sitede birden fazla aynı şimdi bizim kuracağımız gibi bir balon turu yapacağız. Bir de yürüyüş rotaları şeklinde 2 tane kategori oluşturacağız aslında. Organizatör tek olabilir ya da farklı bakın başka bu işleri başka etkinlikler düzenleyenlerden de mesela onlarla konuşup işbirliği yapabilirsiniz. Onların da mesela etkinliklerini sayfanızda pazarlayabilirsiniz, satabilirsiniz işte. Ama diyalog içerisinde olmanız lazım tabii ki. Organizatör de ekleyebilirsiniz. Aslında etkinlik başlamadan önce, oluşturmadan önce kategori ve organizatörü yaparsak iyi olur. Burada etkinlik ayarları var. Hemen ona da bir bakalım kısaca. Bunlar normalde hepsi İngilizce arkadaşlar ama çeviriyle birlikte bakın büyük bir bölümü Türkçe olarak geliyor. Bazı kısımlar tabii ki geliştirici oraları tabii ki eklemediği için değişmiyor ne yazık ki. Şimdi buralarda yapacağımız birkaç tane şey var. Dikkat edeceğimiz kısımlar var mesela. İşlem mesela burada bakın işleniyor ya da işte komple tamamlandı şeklinde. Bunlar seçiliyor. Zaten varsayılan olarak geliyor. Başka burada mesela eğer mesela birden fazla dil sitenizde olacaksa kullanacaksanız işte kullandığınız eklentiyi buradan mesela bunlar Polylang ve VPML'i destekliyor arkadaşlar. Bunlardan biri kuruysa seçebilirsiniz. Başka mesela burada etkinlik. Bunları Türkçeleştirebilirsiniz. Çünkü bunlar varsayılan olarak geldiği için arkadaşlar çeviri dosyalarında yok. Onu söyleyeyim. Kategoriyi bu şekilde mesela değiştirebiliriz. Organizatör. Harita. Google harita kullanıyor arkadaşlar. Tabii ki etkinliğin sayfasında gördük orada bir tane mesela şuradaki harita. Eğer API Google Map yani harita API'niz varsa buraya API anahtarınızı ekleyebilirsiniz. Eğer haritanız yok yani bir Google Map API'niz yoksa nasıl alınacağıyla ilgili videom var kanalda arkadaşlar. Google Map API'si nasıl alınır diye. O videoyu seyredip de kendiniz de oluşturabilirsiniz bir API. Eğer onunla da uğraşmak istemiyorsanız iframe yani çerçeve şeklinde de seçebilirsiniz. Öyle de çalışır ama API ile doğruluk derecesi biraz daha fazla. Zaten burada özelliklerinde de yazar yani. Türkçe'de yazıyor burada. İframe. Biz şu an API falan uğraşmayacağız. Hiç iframe olarak alıyorum. Çünkü biz de iframe olarak ekleriz. Etkinlik sona erecek demiş. Ya bu ayarları biraz okumanız lazım arkadaşlar. Süresi dolan etkinliği takvimden gizle. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Yani o gün geldi, etkinlik bitti. Tekrar listede gözükmesin. Kalksın dediğinizde seçersiniz. Ne bileyim işte yani burada bir takım şeyleri yapmanız lazım. Yani bakacaksınız sayfanıza göre ne var ne yok bunları değiştirebilirsiniz. Hatta şunu bir kaydedelim ilk önce. Tabii Türkçe olması çok iyi arkadaşlar. Baktığınız zaman kendi dilinizde anladığınız dilde çalışmak güzel oluyor. Konu bölümü işte tam zamanlı bölüm bakın etkinlik gizle tek etkinlik ayarları tek sayfa kısmı arkadaşlar. Şimdi bunu ben yalnızca tur sitesi olarak yaptığım için normalde eklenti mesela bir seminer olabilir, konuşmacılar olabilir. Onları da ekleyebiliyorsunuz mesela. Bunlar var. Onları mesela kaldırabilirsiniz. Sayfada göstermeyebilirsiniz mesela. Bakın etkinlik saati, etkinlik tarihi bölümü, organizatör, koltuk sayısı, konuşmacı listesi. Bakın açık kapalı konuşmacı listesi. Konuşma listesi görüntülemek lütfen evet seçin. Varsayılan olarak konuşma listesi devre dışıdır. Mesela bunu seçerseniz konuşmacılar yani bir seminer tarzında bir şeyse mesela bunu açabilirsiniz. Kimler var konuşmacı falan işte. Temalar birkaç tane farklı tema şekli var. Bunları test edebilirsiniz. Varsayılan olarak bu şekilde zaten tema arkadaşlar.
Hatta şöyle bir deneyelim bakalım. Royal tema diyelim. Kaydedelim. Farklı olarak açacak mı? Bakalım. Evet. Bu şekilde. Yani biraz farklı. Baktığınız zaman. Yani bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Default'ta kalsın şu. Default. Varsayılan olarak kalsın. E-posta ayarları var. Evet, e-posta gönderiyor arkadaşlar. Gönderiyor. Sipariş tamamlandığı zaman tamamlandığı ile ilgili bir bilgi veriyor. Burada mesela şunu düzenleyebilirsiniz. Bunları etkinlik, yani bunu Türkçe çevireceksiniz tabii ki. Bakın şöyle. Buraları Türkçe çevrilecek. Şunları, şu kodları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısa kodları. Neyi kullanmak istiyorsanız işte bakın. Etkinliğin ismi, tipi, tarihi, başlangıç saati falan bilmem ne kaç saat sürüyor falan. Bu şekilde bir e-posta gidiyor zaten. Bak, komple tamamlandığında ya da işlem bunu da seçerseniz işlendiğinde şeklinde gider. Tarih ve saat formatı tamam bu şekilde. Stil ayarları. Buradan da temanın etiket arka plan rengi. Yani renkleri değiştirebilirsiniz. Royal, şablon bilmem ne falan bakın. Sepet düğmesi. Farklı renkler alabiliriz. Simge ayarları varmış. Buradan simgeleri değiştirebiliriz. Şu kısımlar arkadaşlar. Şunlar mesela. Bunlar. Çeviri ayarları. Bunları tabii ki Türkçe çevireceğiz. Bakın. Buralarda Türkçe buraları yazmanız lazım arkadaşlar. Bunlar çeviri dosyasıyla alakası yok arkadaşlar. Bakın çeviri dosyasıyla alakası olan kısımlar zaten Türkçe'ye çevriliyor. Bu şekilde. Ama bunları da çevireceğiz tabii ki. Karsör ayarları bakalım. Burada şimdi eklentinin Elementor bağlantısı var, uzantısı var yani. Elementor kullanacağımız tema yüklediğimizde Elementor'da Elementor'la ilgili çalışma yani tema yapıyorsak orada zaten göreceksiniz. Eklentinin baya bir Elementor bağlantısı var, uzantısı var. Onları da kullanabiliyorsunuz. İşte orada karosel falan var, kalemler var, işte bir sürü şeyi var, özelliği var. Onları da onları da tema bölümünde göreceğiz zaten. Burada karosel ayarlarını göstermiş. Ya da özel CSS, eğer CSS'ten biraz anlıyorsanız buradan da özel CSS ekleyebilir, değiştirebilirsiniz. Hemen hemen anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Zaten şimdi biraz daha etkinlik falan düzenlediğimizde yani yeni oluşturduğumuzda falan gene bakacağız. Belki değiştirmemiz gereken kısımlar olabilir. Ne yapalım? Bundan sonra artık temamızı yükleme kısmına geçelim arkadaşlar. Tema kurulumuna başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi görünüme geldim. Temalar kısmına geliyorum. Yeni tema ekleyeceğim. Astra temasını seçiyorum. Etkinleştirelim. Temamızı kurduk. Etkinleştirdik. Sol tarafta panele zaten Astra'nın hemen menüsü geliyor arkadaşlar. Panele girelim, bir menüye bir girelim. Şimdi ücretsiz tema, sonuçta ücretsiz şablon kullanacağız arkadaşlar. Astra'nın ücretsiz bir şablonunu kullanacağız. Onu özelleştireceğiz. Eklentimiz de ücretsiz zaten. Temamız da ücretsiz olacak. Kullandığımız eklentiler ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Site kuruyoruz aslında. Tabii ki şablon lazım. Hemen ne yapıyoruz? Burada başlangıç şablon olan kısmı tıklayalım arkadaşlar ve kurulumunu yapalım. Şablon, başlangıç şablonların kurulumunu yaptık arkadaşlar, yaptık. Lokalde bugün bir sıkıntı var ama neyse. Lokal VP'de yani. Başlangıç şablonlarına tekrar bir dönüş yapalım. Şimdi klasik olarak burada yapay zekayla da tabii ki oluşturabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama biz klasik olarak bir şablon seçeceğiz. Klasik şablonlara bakalım. Ve şimdi burada kuracağımız şablonu bulalım. Evet. Kuracağımız şablon bu. Hemen seçelim. Gördüğünüz gibi. Şablonumuz bu arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz gibi bakın. Bu da Türkçeleştirilmiş hali zaten. İsterseniz yazı karakterlerini ya da rengini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tabii ki elimde bir logo yok. Herhangi bir logo olsaydı buraya da eklerdik. Devam diyorum. Burada kuracağımız bir şey var mı? Contact form. Bunları gerek yok. Geçiyorum. Şimdi Free Live Chat dediği 3CX eklentisi vardı arkadaşlar. Bununla ilgili kanalda video var. Online canlı olarak iletişim kurabileceğiniz bir eklenti. Sohbet eklentisi ya da işte arayabiliyorlar. Sizi sitenizin üzerinden arıyorlar. Bununla ilgili video var. Seyretmenizi tavsiye ederim. Yani böyle iletişim kurmak istiyorsanız sayfanızın üzerinden tavsiye ederim. Ama biz kurmuyoruz tabii ki, devam edelim. Ondan sonra kuruluma geçelim. Şablonumuz kuruldu. Hemen kontrol panelimize sayfamızda bir yenileyelim ön tarafı. Ön sayfayı bir yenileyelim bakalım. Bu şekilde sayfamız geldi. Şablonumuz geldi.
Şimdi bunu da kurulum yaptıktan sonra yapılacak işlemlere geçelim artık. Şu anda lokal VP'de bir sıkıntı var ya da bilgisayarda biraz böyle yavaşladı nedense. O yüzden de sıkıntı oluyor. İnternet bağlantısıyla da alakalı biraz tabii ki arkadaşlar. Yani şuraları bir temizleyelim. Şablonumuz bu şekilde şablonumuz. Bunların hepsini düzelteceğiz. Şimdi arka planda bir temizlik yapalım. Yani bir düzeltmeler yapacağız arka planda. Sayfalar kısmını işte biraz düzeltelim. Etkinliği yani eklentiye başlayacağız. Eklentiye biraz hazır olsun en azından. Çünkü kodlarla birlikte onları da şablonu da düzelteceğiz çünkü. O yüzden de şimdi bir arka planda sayfalar olsun işte menü falan onları bir düzeltme işlemlerine girelim. Hemen baştan gidelim şöyle sayfalar kısmına bir gelelim. Gördüğünüz gibi yani ikişer tane çıkmış bundan böyle. Biraz burada bir sıkıntı var. Onları bir temizleyeceğim ben şimdi. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ikişer tane olan kısımları, sayfaları temizledim. Bu şekilde. Şimdi bunların tabii ki Türkçeleştirilmesi lazım. Yani isimlerin en azından Türkçeleşmesi lazım. Linklerin düzeltilmesi lazım. Bir tanesini örnek olarak yapacağım. Ondan sonra tabii ki hepsini göstermeyeceğim de vakit almasın. Vaktinizi almadan. Ben onları tabii ki düzeltip tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi bir tanesine geldik. Mesela about kısmı hakkımızda. Hemen şöyle de bir bakalım. Bu kısım mesela. Ama linki gördüğünüz gibi bakın yol about şeklinde geliyor. Yani bu hakkımızda olarak düzeltilmesi lazım. Nasıl yapıyoruz onu da? Hızlı düzenleme diyorum. Hakkımızda diyorum. Yolu boş bırakın zaten otomatik kendisi güncelleyecek onu şimdi. Hakkımızda mesela bakın bu şekilde güncelledi. Şimdi baktığınızda bakın yol bu şekilde Türkçeleşecek gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları bir Türkçeleştirmesini yapayım. Ondan sonra gene devam edelim. Şimdi sayfaların başlıklarını düzelttim. Linkleri de düzeldi. Şimdi şu 3 tanesini bıraktım. Bunlar zaten eklentinin kullandığı yani aslında kullanacağımız sayfalar. Bunları tabii ki Türkçeleştireceğiz ama ilk önce bir göstermek istedim. Evans yani eklentinin sayfaları oluşturduğu sayfalar. Grid stil yani ızgara şeklinde. Mesela hemen ona da bakalım. Hatta liste şunu da açalım. Bu da bakarız. Bir de arama kutusu. Şunu da. Bu şekilde grid stil dedi. Yani ızgara şeklindeki stil bu şekilde gösterecek arkadaşlar. Bunu mesela ne yapacağız? Turlarımız ya da etkinliğimiz neyse onu yazabiliriz. Mesela biz tabii ki bir balon turu ve yürüyüş rotaları turu yapacağımız için turlarımız diye başlık atacağız. Aynen bu şekilde şuradaki gibi bakın. Turlarımız diye atacağız. Bu ızgara şekli. Eğer bu şekilde kullanmak istemiyorsanız eklenti size bir özellik daha veriyor. Bu şekilde de listeleme şeklinde de mesela gösterebilirsiniz artık etkinliğinizi. İşte ne olur? Dediğim gibi bir tur gezi olabilir ya da bir seminer olabilir. Webinar olur işte ne bileyim bununla ilgili şeyler olabilir. Yani bilet tarzı satış yapabileceğiniz şeyleri bu şekilde de gösterebilirsiniz. Bu da liste şeklinde. Arama kısmı da eklenti böyle bir özellik daha veriyor. Buradan mesela aratma kısmı var. Arama kutusu var mesela. Bunu da kullanabiliyoruz. Bu da güzel. Tura işte hangi tursa mesela ismini arayıp ya da tarihler arasındaki hangi tarihler arasında bunları seçebilir ya da işte kategori oluşturduğunuzda buradan seçecek. İşte balon turu mu, yürüyüş rotası mı işte o mu bu mu diye seçebilirsiniz. Bu şekilde de güzel bir arama kısmı sayfası var. Bunları da gösterdikten sonra kapatalım. Sayfamızda yani burayı tamamladık gibi bir şey. Şimdi düzelteceğimiz başka ne olabilir ona bakalım. Ürünler geçtik görünüm tamam herhangi bir şey şu an yok. Artık eklentiyle birlikte sayfamızı da düzeltmeye başlarız. Yani eklentileri en azından ekleyeceğiz. Etkinlikleri eklenti diyorum. Etkinlikleri ekleyelim. Ondan sonra da işte sayfayla birlikte düzeltmeye devam edelim. Eklentimize geldik. Bunlar zaten eklentiyi kurduğumuzda halihazırda gelen işte etkinlikler arkadaşlar. Bunlar isterseniz silebiliriz ya da kalabilir. Şimdilik kalsın. Şimdi etkinlik oluşturmadan önce bir kategori oluşturalım bence. Kategorimizi oluşturalım. Sonra da bir organizatör. Etkinliği kim düzenliyorsa işte firma ismi olabilir. Firma, şahıs neyse artık. Öyle bir şey olabilir. Onu yapalım. Şimdi kategorimiz ilk önce bir balon turu oluşturuyorum. Bir de yürüyüş rotası turu. Şimdi bu iki tane kategori zaten gerçi dönüp bakarız ama kategori numaraları önemli. Bunu bir yere kaydedebilirsiniz. 34, 35 mesela diye ben şuraya yazayım. İki tane kategorimiz var. Şimdi bir de organizatör ekleyelim. Organizatör de benim tabii ki. Hemen buraya açıklamaya işte bir şey yazabilirsiniz. Yer, mekan demiş. Mesela Kapadokya, sokak, şehir, Nevşehir diyelim. İşte eyalet,
e-posta, posta kodu, ülke demiş. Eyalet ne? İlçe bu aslında, evet, burada bir değişiklik olması lazım. İlçe olması lazım normalde. Şehir şuraya, bir dakika, Ürgüp yazıyorum. Buraya da Nevşehir yazayım. Posta kodu e-posta demiş. Mesela dedik posta kodu yazalım. Ülke Türkiye. Sokak Zelve yolu dedik. Bunu bu şekilde bir kaydedelim. Tamamdır. Organizatör biz olduk. Şimdi artık yeni bir etkinlik oluşturabiliriz. Yeni ekle etkinlik demiş. Hemen bakalım, ekleyelim bakalım. Şimdi bir balon turu yapalım mesela. Balon turu mesela gün doğumu balon turu diye bir isim ekleyelim. Böyle bir açıklama ekleyelim. Açıklamamızı yaptık. Mekan, konum demiş. Şimdi buradan da mesela organizatör, şimdi etkinlik detaylar diyor ya arkadaşlar. Organizatörü seçerseniz direkt olarak mesela burada seçer arkadaşlar. Organizatörümüz nerede? Şurada. Tamam. Bunu açmamış. Ha, pardon. Çevrim içi ve sanal etkinlik diyor. Sanal olsaydı mesela internet üzerinden eğer bilet satacaksak, mesela işte dediğim gibi bir canlı yayın bileti olabilir, bir etkinlik, webinar, toplantı bileti olabilir, neyse işte artık. Canlı yayında olabilir. Bunun gibi şeylerde mesela sanal etkinliği seçiyorsunuz. O zaman zaten burada gerekli, bakın, sanal etkinlik katılım bilgilerini falan, işte mesela Zoom üzerinden olabilir. Bunlar gibi. Google Meeting miydi ne, onunla olabilir falan. Bunu seçiyorsunuz. Normalde bunun otomatik olarak çıkması lazım ama niye çıkmadı? Kaydettikten sonra da çıkabilir aslında da. Tamam, neyse. Şöyle bir organizatör olarak kalsın, olmazsa değiştiririz haritaları. Şimdi balon turu, tamam, bunu işaretledik. Açıklama yazdık. Mekan ve konum bu şekilde. Eğer organizatör olarak seçtiğimizde biz zaten bakın seçtik kendimizi. Sokak bilgileri, adres, mekan, konum bilgileri çıkmazsa burada farklı bir şey yapacağız. Yani şuna geleceğiz. Etkinlik detaylarına gelip orada yapacağız. Dolduracağız bu sefer. Ama normalde çıkması lazım arkadaşlar. Bilet ve fiyatlandırma. Şimdi sepete ekle formun kısa kodu. Bakın burada kısa bir kod veriyor. İsterseniz bunu mesela şöyle de düşünebilirsiniz. Zaten böyle bir sayfa yaptığınız zaman blog sayfası da oluşturun arkadaşlar. Blog sayfası en azından arama motorları içinde, SEO içinde sizin için iyi olur bu. Bence oluşturun. Bir blog yazısında mesela Kapadokya ile ilgili, işte örnek olarak veriyorum tabii ki, siz ne yapacaksanız bir yazın içerisinde mesela bunu ekleyebilirsiniz. İşte hemen bilete yönlendirebilirsiniz, sepete yönlendirebilirsiniz şeklinde. Böyle bir kısa kod veriyor. Bizim şimdi burada yapacağım işlem burada zaten aslında. Gelişme sütunu göster. Tamam. Yeni bilet türü ekle. Şimdi biletimiz balon turu yetişkin diyorum. Yetişkinler için kısa açıklama 18 yaş üstü diyorum. Ya da işte 6 yaş üstü mü diyeyim? 6 yaş üstü. Fiyatı işte kaç para? 5.000 lira dedik. Balonumuz kaç kişilik? 20 kişilik örnek olarak. Varsayılan yani bir kişi fiyatı 5.000 lira şeklinde. Rezerv miktarı, rezervasyon için mesela 3, 5 bunu yazabilirsiniz. Boş da bırakabilirsiniz. Şimdi burada bileti şöyle yapmanız lazım aslında. Yani şu mantık olması lazım. Mesela yarın bir etkinliğiniz var. Salı günü sabah erken, değil mi? Bunun bilet satışı en geç bir gün önce mesela artık onu ayarlamanız lazım. Saat 12'ye kadar, ya da çünkü ana kadar yaparsanız mesela orada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani turun başlangıç saati mesela 6'dır ama 5'te bilet alındı, ama ona göre siz bir ayarlamalar yapıyorsanız burada bir sıkıntı yaşarsınız. O yüzden de bilet satış saatinin zamanını bence biraz hani toleranslı yapın. Öne doğru çekin ki o süre içerisinde rezervasyon ya da bilet satışı yapılabilsin. Siz de ona göre ayarlamalarınızı yapın. O yüzden mesela biz ne yapacağız? Bir gün önceden yapacağız. Bugün mesela şöyle 30 dedim ama birinde etkinlik yapacağız tabii ki otomatikman. Satış bitiş saati saat 12'ye kadar olsun mesela. İşte ya da 11'e kadar olsun. 11:00 bitti. Bu da işte nasıl olsun diye, giriş kutusu ya da açılır liste şeklinde mi olsun diye, tabii ki giriş kutusu daha mantıklı. O yüzden giriş kutusu şeklinde olsun. Şimdi buraya mesela yetişkin fiyatı yaptık. Bir de istiyorsanız çocuk fiyatı da yapabilirsiniz. O da var. Yani o zaman da bunu kapasiteyi değiştirmek lazım aslında, ama bir tane örnek olarak yapalım şimdi. Çocuk 3 yaş üstü diyelim. 3 yaş üstü dedik. Fiyatı da 2500 olsun. Şimdi balonumuz ama 20 idi. Bunu otomatikman biraz düşüreceğiz. Yani ne yapabiliriz? 15 yapalım. Bunu da 5 yapalım. 5 tane çocuğa kadar yer veriyoruz falan diye. Ondan sonra tarihi de saati de aynı şekilde 23:00 yaptım. Giriş kutusu. Tamam. Şimdi
Yaptığımız etkinlikte eğer ekstradan bir şey satacaksak, yani mesela işte ne olur? Tişört olur, şapka olur, kalem olur, herhangi bir şey, işte içecek olur. Bunları da ekstra fiyatlandırma imkanımız var. Şimdi sektör videolarını seyrettiyseniz bununla ilgili, mesela bu tip şeylerle ilgili, yaptığımız işlemlerle ilgili birçok sektör videomuzda vardı bu. Özellikle de seyahat, tur, gezi eklentileri anlattığım sektör videolarında bu özellikler var arkadaşlar zaten. Oradan da aşina olabilirsiniz. Eğer seyrettiyseniz anlarsınız zaten. Şimdi şuraya diyorum ki şapka. İşte fiyatı da 250 lira olsun. Kaç tane var? 50 tane şapkamız var. Evet. Yani isteyen alabilir. İsteyen başka, işte ne diyelim, buraya kalem diyelim. Kaç para? 150 lira. Hatıralık şeyler olabilir mesela. Yani rezervasyon yaparken bunu da alabilir, seçebilir, alabilir yani. İşte 50 tane de bunu diyelim. O şekilde fiyatlarımızı ekledik. Geldik şimdi tarih ve saate. Tarih saat. Şimdi 30'unda, bakın 30'unda 11'e kadar bilet satışımız var. Etkinliğimiz bizim birinde. Öyle düşünün. Buraya da işte saatleri, turumuz, etkinliğimiz kaçta başlıyorsa, mesela sabah 5'te 8 arası diyorum. 05. Gene aynı gün içerisinde çünkü. Bunu da gene 1 seçiyorum. Biri, bakın 10. ayın 1'i, 10. ayın 1'i bitiş tarihi. Bitiş zamanı da kaç saat sürüyorsa işte 08:00 dedim. Başka da bir şey yapmıyorum. Şimdi burada tarihle ilgili değiştirme bir şey var mı? Yok. Herhangi bir şey yok. Zaman formatı tamam, saat dilimi göster. Bakın yerel saat dilimimize göstermek istiyorsan evet, onu seçtik. Zaman formatı ne varmış ki? Tamam, yani bu şekilde zaten doğru. Tarihte aynen bu şekilde kalacak zaten. Tamamdır. Biletimizi ayarladık. Buralara herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın bitiş tarihini göstersin. Boş koltukları göster. Çünkü rezervasyon yapıldıkça balondaki yerdeki kapasite düşüyor arkadaşlar. Otomatikman düşecek. 20 ise mesela 19, 18, 17 öyle öyle gidecek çünkü. Burada herhangi bir şey yok. İsterseniz biz SKU ekleyebilirsiniz. Yani ürünle ilgili, ama gerek var mı bilmiyorum. Yapacağınız işle alakalı. Şimdi şu var, bakın. Şurası var. Sadece üye etkinliği mi? Eğer bunu açarsanız yalnızca sitenize üye olanlar için bir etkinlik görülür. Yani dışarıdan gelen ziyaretçiler etkinlikleri görmez. Bu da yani bilmiyorum hani hangi şeyde olabilir bilemiyorum tam, ama mesela öyle bir şey de olabilir. Yalnızca sitenize abone olanlar bu etkinliğe katılabilir. Bunu seçerseniz, ama açarsanız tabii ki. Biz tabii ki açmıyoruz. Zengin metin demiş. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. E-posta metni. Burada mesela ayarlarda da e-posta kısmını göstermiştim arkadaşlar mesela. Buraya da mesela yazabilirsiniz. Aynı onun şekilde, ya da şöyle bir şey var. Şunu yapabilirsiniz. Buradaki etkinliğe bağlı olarak bir e-posta taslağı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şimdi bende varsa hemen yapıştıracağım. Yapayım onu da. Evet, bende şöyle şunu alalım. Şöyle bir taslak var. Bir şablon var mesela. Buradaki kodları zaten kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Name, işte buraya mesela merhaba bilmem ne falan, işte bu şekilde bir taslak. Dediğim gibi etkinliğinize göre bunu da düzeltebilirsiniz. Her yaptığınız etkinlikte mesela, ya da aynı tür etkinlikleri yaptığınızda bunu mesela şablon olarak yapıştırırsınız mesela. Yapıştırırsınız. Bu şekilde zaten direkt olarak gerekli olan bilgileri çekecektir. Sıkça sorulan sorular. Buraya işte bir şeyler ekleyeceğiz tabii ki. Hemen ekleyelim. Ekle diyorum. Buraya başlığını atalım. Hemen cevabını da yazalım. Bir tane daha ekleyelim. Bu şekilde 2 tane şey yaptık işte. Soru. Sıkça sorulan sorular. Zaman çizelgesinde de mesela şu olay arkadaşlar. Etkinlik zaman çizelgesi. İşte saat 5'te otelden alınma, kalkış, işte ne zaman uçacağız, geleceğiz, ineceğiz falan, işte bunları yapacağımız alan. Onu da hemen yapalım. Mesela hemen şuradan alalım. 05 otelden alınma örnek olarak. Yeni bir tane ekliyorum. İsterseniz tabii ki bunları açıklamada ekleyebilirsiniz. İşte saat 4:45'te otel lobisinden alıyoruz bilmem ne, işte şudur budur falan, bir şeyler, ne bileyim. Bir şeyler eklenebilir yani açıklamalar kısmına da. Ondan sonra 5:30 demişiz, bilgilendirme falan şudur budur, bunları da ekleyelim. Evet, zaman çizelgemizi de oluşturduk. Başka bir şey var mı burada? Yok. Şimdi sağ tarafa hemen bakalım. Kategorimizi seçtik. Balon turu. Organizatörümüzü de seçtik. Orada bir şey yok. Öne çıkan görsel, hemen bir görsel bulalım. Görsel ekleyelim tabii ki. Görselimiz de küçük
Görsel demiş, hemen şunun küçülttüm zaten. Bu şekilde. Bakın burada şablonlarınızı da değiştirebilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi biz default kullanıyoruz. Royal'e bakmıştık. Bunları da deneyebilirsiniz. Başka bir şey var mı? Yok. Yayına diyorum. Şimdi hemen bir bakalım. Bağlantıyı yeni sekmede açtım bakalım. Evet. Adresi almış arkadaşlar. Tamam. Doğru. Etkinlik programı detayları, etkinlik tarihi, etkinlik yeri. Tamam. Bilet satış yerlerimiz. Sıkça sorulan sorular. Gayet güzel. Hatta bir tane deneme yapalım mı? Yapalım. Bir tane yetişkin, iki tane yetişkin, bir çocuk, bir, iki, üç şapka alalım. Üç tane de kalem alalım. 13.700 lira tuttu. Etkinlik için kaydolun demiş. Hemen kaydolalım. Ödeme sayfasına yönlendirdi bizi. Fatura adresi, adres. Burada bir gerekli alanları dolduruyoruz. Banka havalesi EFT. Hemen şunları da bir dolduralım. Başka bir şey yok. Sipariş özeti. Tamam. Evet. Siparişimizi verelim bakalım. Evet. Siparişimizi gönderdik. Tabii banka havalesi EFT olduğu için sipariş otomatikman açılmıyor zaten. Onay olması lazım. Ama kredi kartı ya da post işte bir şeklinde bir şey olursa buradan ödemeyi yaptığınız anda direkt olarak onaylanmış olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle, yani ödeme yapıldı gibi gözüküyor. Hemen şöyle bir şeye gelelim. WooCommerce siparişler. Bir bakalım. Evet, siparişimiz şu an beklemede gözüküyor. Şimdi bu arada ben tabii ki e-posta sistemini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. E-posta, dediğim gibi SMTP kurmadık ama Lokal VP'nin kendi içinde bir e-posta sistemi var. Hemen onu açacağım, bakacağız. Bakın. Kapadokya banka havalesi EFT ödeme geçidi. Tamam, bunlar geç, ayarlarla ilgili. Kapadokya yeni sipariş. Bakın. Yeni sipariş. Bu şekilde. Tabii bu WooCommerce'in kullandığı bir e-posta şablonu ya. Bunu değiştirebilirsiniz tabii ki, özelleştirebilirsiniz. Kapadokya siparişiniz alındı. Siparişiniz, bu da bize işte müşteriye giden. Bakın işte örnek banka bilgileri falan budur. Bu şekilde e-postada da gidiyor yani. Geldik tekrar şeye, onay vereceğiz tabii ki. Onayımız, şöyle bir girelim bakalım. Aynı e-ticarette normal ürün satıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde bakın, ürün neyse artık hepsi yazıyor. Bilgiler yazıyor falan. Hepsi tamam. Bu şekilde tamamdır. Şimdi buna bir onay verelim. Tamamlandı diyorum. Güncelle diyorum. Eklentinin ücretli sürümünde PDF fatura vardı mesela ama siz ayrıyetten bir PDF eklentisi, fatura eklentisi ekleyebilirsiniz icabında. Ya da e-fatura kullanıyorsanız e-fatura kestiğinizde onun dokümanını bu siparişi ekleyip de gönderebilirsiniz faturanızı. Onunla ilgili de kanalda video var arkadaşlar. Onu da seyredip yapabilirsiniz. Şimdi bu tamamlandı. Siparişimiz oldu. Etkinlikleri tekrar geleceğim. Bakalım şimdi. Tüm etkinlikler. Kaç bilet aldık? Onlar düştü mü düşmedi mi? Onu bir bakacağız şimdi. Bakın. 3, 4, 24, 16. 3 tane bilet almadık mı biz? Kaç tane bilet aldık? 3, 4 müydü? 2 yetişkin, 1 çocuk, 3. Dördüncü nerede? Ayarlara bakmamız lazım. Ayarlarda bir şey mi atladık? Ona bir bakalım. Toplam mevcut 16. Ona bir bakalım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bilet fiyatlandırma. 3 yaş üstü, 6 yaş, 5. Varsayılan miktar. Bunu 1 yapacaktık. Bunu da 1 yapacaktık arkadaşlar. Böyle bir güncelleyelim. 1. Evet, onları 0 bırakmışız. Ondan yaptı herhalde. Bir daha bir test yaparız zaten şimdi. Bir tane daha yaparız. Bu şekilde etkinliğimizi oluşturduk. Şimdi bu etkinlikler tabii ki nasıl gözüküyor? Nerede gözüküyor? Nasıl göreceğiz? Onları da tabii ki ne yapacağız? Sayfalarını yapacağız, oluşturacağız. Menüye de yerleştireceğiz. Bence ilk önce şey yapalım. Menüleri bir sayfaları düzeltip menüleri de ekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de yürüyüş rotası hazırlayalım. Yürüyüş rotası için yapalım. Gene bir testini yaparız. Bakalım ne oluyor. Sitemizde kullanacağımız sayfaları düzenleyelim. En azından neyi göstereceğiz? Sayfamızda, sitemizde neleri göstereceğiz? Hangi sayfaları göstereceğiz? Onları ayarlayacağız. Artı menü şeklinde yapalım onu. Menüleri de hazırlayalım. Artık ana sayfamızı, yani şu kısmı düzeltmeye başlayalım. Şimdi sayfalarda ana sayfamız tamam. Izgara şeklinde gösterelim. Evet, turlarımızı ızgara şeklinde göstereceğiz. Aynı buradaki gibi arkadaşlar, mesela turlarımız burada nasıl ızgara şeklindeydi, o şekilde gene gösterelim. Bu şekilde ızgara şeklinde gösteririz. Hemen sayfalar geldim. Şimdi Evans Grid Steel. Hemen şunu bir düzeltelim. Bunları atlıyorum.
Link yolunu. Bakın kısa kodu, kullandığı kısa kod 10 tane gösterecek. Bunun mesela 12'de yapabiliriz. 12 diyelim. Kaydediyorum. Turlarımız dedik. Arama kısmını da buradan hızlıca yapayım. Tur ara diyorum. Listeleme istiyorsanız bunu da düzeltebilirsiniz tabii ki. Başka bir tane blog sayfası, evet, bir tane yeni sayfa blog sayfası olsun. Blog diyorum. Yayınla diyorum. Başka burada ne olabilir? Kategori tarzında bir kısa kodda oluşturabiliriz. Onu da tamam yaparız şimdi. Bu sıraya şimdi bir menüleri yapalım. Menülere gelelim. Menüler. Ana sayfada neyi göstermek istiyorsak onu ayarlayalım. Şimdi ana sayfamız hakkımızda hizmetler demiş. İletişim. Şöyle blog sayfasını alalım. Hesabımda sayfasını alalım. Turlarımızı da alalım. Bu şekilde kaydedelim. Sayfamıza gidelim. Evet, ana sayfa turlarımız, iletişim, blog, hakkımızda hizmetler, hesabım. Evet, turlarımız bu şekilde. Etkinliklerimiz aslında işte etkinlikler, turlarımız bu şekilde ızgara şeklinde gösterebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi ana sayfamızı, menülerini en azından yaptık, hazırladık. Artık bunları düzeltmeye geçelim. Elementor ile düzenle diyorum. Şimdi hemen bir önce arka planı bir değiştirelim. Buraya bir resimler alalım. Şunu kullanabiliriz. Arka plana. Tabii ekran boyutu doldur diyorum. Kapla diyelim, pardon, kapla. Bu şekilde. Hemen başlıklarımızı da şuradan da aldık mı? Bunları değiştirmeye başlayalım. Evet. Doğa, tarih, macera bir arada. Hemen şunu da alalım, kopyalayalım. Şöyle yapalım. Kapatabilirsiniz. Şimdi buradan mesela nereye gidiyor? Turları incele demişiz. Turlarımıza yönlendireceğiz. Onun için de mesela hemen sayfalar geldim. Turlarımız bağlantı adresini buraya tur ara diyelim ya da turlarımız diyelim. Turlarımız bağlantı verelim. Tamam. Alt tarafa doğru geçelim bakalım. Kapadokya kalbine masalcı bir yolculuk demiş. Hemen aldık. Şöyle kopyaladık. Buraya da balon turu muydu? Balon turu. Tur dedik. Şimdi mesela buraya kategori tarzında videonun başında demiştim, hani balon turu ve yürüyüş rotası diye 2 tane kategori oluşturmuştuk ya. Burada mesela balon turu ile ilgili kategoriye yönlendireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle mesela balon turları demişiz. Alalım şöyle. Şunu bir değiştirelim. Şimdi balon turları. Hemen kategori, nasıl kategori, balon turunda kategori işte ürün varsa onları göstereceğiz. Kısa kodlarda arkadaşlar. Kısa kodlara bir gelelim şöyle, kategori bazlı. Bakalım şimdi. Kategori. Yok. Organizasyon kategori. Single kategori. Filtre by kategori. Evet. Kullanacağımız. Hemen şuna bir bakalım. Bakın kategori 44. Yani bizim balon 34'tü. Şunu bir alalım. Bir kopyalayalım. Bundan sonra sayfamıza, sayfalar kısmına bir gelelim. Yeni bir sayfa oluşturacağız arkadaşlar. Bu balon turları ile ilgili kategori kısa kodunu oraya ekleyeceğiz çünkü. Hemen yeni bir sayfa dedim. Ekle. Balon turları dedim. Buraya hemen bir kısa kod. Buraya da yapıştıralım. Kısa kodumuzda
Kategorisi 34. Yayınla diyorum. Şimdi zaten bir tane balon türü var ama olsun. En azından kategorimizi bir sayfayı görüntüle diyelim bakalım. Onu gösteriyor mu? Bak, burada gösteriyor. Şimdi bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela burada turlarımız balon turları. Hemen şöyle bir bakalım. Nasıl oluşturmuşum ben orayı. Elementor'la da oluşturabilirsiniz aslında yani ya da fark etmez. Blog'da da yazabilirsiniz. Yani bu şekilde mesela balon turu ile ilgili bilgiler yazabilirsiniz arkadaşlar. Altına işte sıkça sorulanlardan mesela balon turu ile ilgili bilgiler de verebilirsiniz. Yani sırf böyle bu turları, etkinlikleri göstermektense böyle bir yazıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Olabilir yani Elementor'la ya da farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta bakın şöyle göstereyim. Neredeydi sayfamız? Sayfa turlarımız. Yani şuraya yapalım mesela. Geri gidelim yine. Şimdi şunu alalım. Yukarı atalım. Bunu da alalım. Yukarı atalım. Bu şekilde olsun. Kaydet diyelim. Ve bunun aynısını mesela arkadaşlar şey yapacağız. Yürüyüş rotaları için de yapacağız. Onu da hazırlayabiliriz aslında. Hatta kopyala dediğimizde şey varmış zaten de. Yeni sayfa ekle diyorum. Yürüyüş rotaları diye. Hazır olsun o da. O da 35'ti zaten değil mi? 35. Tamam bu da hazır olsun. Balon turları evet. Yürüyüş rotaları tamamdır. Balon turları şunun linkini alacağız arkadaşlar. Görüntüle diyorum. Hemen şu yolu alacağız. Kopyalayalım. Dedim. Tamam. Şuraya balon turlarına yapıştıralım. Bu şekilde. Bir de kaydedelim ilk önce. Şimdi şu görselde hemen balonla ilgili bir şey seçelim. Görselin bakın yüksekliği ve genişliği bu ölçülerde olması lazım arkadaşlar. Yoksa biraz yamuk yumuk olabiliyor. O yüzden hemen 600'e 626. Tamam şunu alacağım. Şöyle yükleyelim şunu. Ha, bu şekilde olsun. Tamam bu kısmı hallettik. Buralara gene aynı şekilde ana sayfamızda yaptığımız gibi bu şekilde mesela diğerlerini de yapıştırabiliriz. Tamam bu kısmı da hallettik. Hemen alt kısma geçtik. Şöyle. Evet yürüyüş rotaları. Buraya da yürüyüş rotaları diye link vereceğiz zaten. Hemen balon turları, yürüyüş rotaları. Tabii şu an herhangi bir şey yok. Bir tane son yapacağız zaten. Linkini de şuraya ekleyelim. Yürüyüş rotaları. Tamam. Hemen kaydedelim bir.
Sırasıyla gene şunun da resmini gene değiştirebiliriz. Mesela ne kullanmışız böyle? Tamam, şöyle bir şey kullanalım. Şuraya bastım, biçime geldim. Resim kısmında güzel bir resim. Mesela şu büyüktü. Ya da bu mu? Ya da şunu alalım. Balonla ilgili olmasın, evet ya. Değiştir. Nasıl? 500 şöyle yapalım. Üst orta. Tamam, böyle olsun. Şunları da kopyalayalım. Tamam, bu kısmı da kopyaladık, yapıştırdık. Burası da oldu. Burada da yorumlar kısmı, Kapadokya balon yürüyüş demiş. Tamam. Hemen şöyle alalım. Yorumlar kısmı da aynı şekilde yine arkadaşlar kopyalayıp yapıştırabiliriz. Şimdi burada şu ekstra vardı arkadaşlar, mesela şu. Şimdi videonun başında da söylemiştim. Mesela bu alta bir şeyler ekleyelim. Eklentinin Elementor uzantıları vardı. Şimdi oraya bir gelelim mesela. Hatta ilk önce bir konteyner ekleyelim şöyle. Bir tane konteynerimiz hazır olsun. Şimdi bakalım. Buraya geçtik. Genel geçtik. Bağlantı geçtik. Bakın. Eklentiyle birlikte kurulan Elementor uzantıları. Buraya mesela bir şeyler gene ekleyebilirsiniz. Yani göstermek istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz mesela. Olay geri sayım demiş. Bir geri sayım aracı ekleyebilirsiniz. Ne bileyim işte turların olduğu yerde falan, ama tek tek mesela onu şeyde eklemek mantıklı aslında. Ee, Ya da kampanya yaptığınız da olabilir. Başka ne olabilir mesela? Etkinlik takvimi, etkinlik listesi, sepet ekle, etkinlik yeri mevcut. Başka. Alt kısma da ana sayfada yaptığım şöyle bir karusel, yani bir slider tarzında bir şey ekleyelim. Yani turlarımızı böyle görsel olarak göstersin. Onun için de hemen kısa kodlara bir gelelim. Geliştiricinin tabii ki kısa kodları. Carousel Style. Hemen şuna bir bakalım arkadaşlar. Kalenderde de var. Takvim de ekleyebiliriz aslında arkadaşlar. Takvim de var. Mr. Grid tamam. Carousel. Navigasyon yes. Kolum 3 demiş. Tamam. İşimizi görür. Değil mi? Görür. Yani şu alttaki gibi olacak. Hemen buraya bir kısa kod ekleyelim hemen bunu. Bakalım. 3 demişiz. Herhangi bir şey yok. Tamam. Yayınla diyorum. Bir ana sayfaya bir bakalım. Evet, alt tarafa geldi. Bu şekilde. Şimdi ben şunları da falan bir düzelteyim, iyice bir güzel gözüksün. Ondan sonra da iletişim formunu bir düzeltelim. İletişim formumuz var biliyorsunuz. İletişim sayfasındaki formu bir düzelteceğim. Ama önce şu ana sayfayı bir komple bir Türkçeleştireyim arkadaşlar. Aynı bu şekilde yaptığım gibi yine ekleyeceğim. Bunlar da Türkçeleşsin. Ana sayfayı bitirdik. Gördüğünüz gibi direkt kopyala yapıştır yaptık. Türkçeleştirdik. Güzel bir tur sitesi oldu aslında. Bir Kapadokya'da balon ve yürüyüş turu, yürüyüş rotaları turu olan bir site yaptık. Buradan artık inceleyebilirler. Blog yazıları ekleyin arkadaşlar. 3 tane 4 tane işte neyse blog yazısı olsun. Güzeldir. Şimdi ana sayfayı bitirdikten sonra ne yapalım? İnce ayarlar falan da yapacağız gerçi de iletişim kısmına bir geçelim arkadaşlar. Şimdi iletişim şablonu kurarken otomatik olarak VP Forms eklentisi de zaten kuruldu. Hemen şöyle bir bakalım. Çünkü burada iletişim sayfasında bakın
Burada bir form var zaten. Bu formu da nasıl uyarlayacağız ama şimdi ona aslında SMTP'yi de kurmadık. SMTP'yi de ayarlasaydık iyiydi. Araçlar, ayarlar, Fluence SMTP'ye bir gelelim ilk önce. Fluence SMTP, yani SMTP ile ilgili kanalda video var, söyledim. Onları seyrederseniz ayarında nasıl yapacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lokalde olduğu için PHP olarak kullanacağım ama internette canlı olarak eğer bunlar zaten ücretlidir arkadaşlar. Bunlar SMTP e-posta serverları ücretlidir ama siz ücretsiz olarak hostinginizin vermiş olduğu bir hizmet vardır hosting alanında. Oradan da ayarlayabilirsiniz. Yani adreslerinizi, şifrelerinizi buraya girip mesela bu şekilde dediğim gibi videolarda bunu anlatıyorum zaten. Bulup seyredin, ayarlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde, kolaydır yani. Ama biz şimdi PHP üzerinde çalışıyoruz. Yani lokalde çalışıyorum. Yalnızca bu şekilde buraya ne kullanıyorsak mesela şurada adresimiz neydi hemen bakalım. Normal şartlarda lokal VP zaten gösterdiğim e-posta server sistemi içinde var. Gerek yok ama en azından internette kuracağınız zaman, canlı olarak kuracağınız zaman SMTP'yi kurmanız lazım. SMTP kurulu olsun. Adresimiz bulmuş. Hemen şöyle aldık. Buraya yazıyorum. Yapıştırdım hatta. Buraya da Kapadokya dedim ve kaydettim. Bu PHP bakın. Yani lokalde çalıştığım için. Onu hallettikten sonra iletişim formuna geçelim. WPA Forms. Hemen geçelim. İletişim sayfası. Bakın burada bir form var zaten. Hemen onu da düzelteceğiz şimdi. Geldik. Bütün formlara bir bakalım. Hiç form yok muymuş? Herhangi bir form kurmamış. Normalde kurması lazımdı. Kurmamış. Tamam. Biz de sıfırdan bir tane kurarız. Bir tane şöyle şu olabilir. Şöyle simple contract form. Tamam, bunu kullanalım. Bunu kaydedelim. İletişim formu. Gönderiliyor. Kaydettik. Hemen şu kısa kodu alacağım. İletişim sekmesine geldim. Elementor'la düzenle diyorum. Formumuzun olduğu kısım, hemen iletişim formunu seçiyorum. Bu şekilde bakın formumuz geldi. Form alanı geldi. Tabi buraları falan değiştireceksiniz. Bunları Türkçeleştireceksiniz. Form olayını da yaptık. Tamamdır. Bunu da kapatabiliriz. Ana sayfamıza bir bakalım arkadaşlar. Şöyle iletişim, ana sayfa, turlarımız. Bir tane şey yapacaktık. Unutuyorduk onu. Yürüyüş rotası yapacaktık. Hemen etkinliğe geliyorum. Yeni ekle diyorum. Onu da yapalım. Ondan sonra da bitirelim. Çok uzadı çünkü video. Buraya da yürüyüş rotamızın ismi Kızıl Vadi Gün Batımı Yürüyüşü. Açıklamasını yapalım. Organizatör gene biziz. Google haritasını göster dedik. Bilet fiyatlandırma. Hemen biletimizi yapalım. Yetişkin. Fiyatı 2500. Kapasite 15. Miktar 1 dedik. Rezerv yok. Bunu da 1'e diyelim. Bitiş tarihi de 23. Bilet bitiş tarihi arkadaşlar. Daha sonra ekstra fiyat ekleyelim mi? Ekleyelim. Yağmurluk diyelim. Yağmurluk. Fiyatı 750. Mevcut 15. Seçtik. Tamam. Tarih ve saat. İkisi başlama 10 diyelim. Yine ikisinde bitecek. Kaç saat sürsün? 15 dedik. Tamamdır. Ayarlar. Burayı geçtik. Burayı da geçtik. E-posta gene dediğim gibi kendiniz oluşturabilirsiniz. Şablon. Sıkça sorular, yani sıkça sorulan sorular gene ekleyebiliriz. Zaman çizelgesi. Bunları yapmayacağım arkadaşlar. Uzatmıyorum. Balon turu, yürüyüş rotası dedik. Seçtik. Organizasyon biziz. Hemen bir resim ekleyelim. Yürüyüş rotasıyla ilgili. Şunu seçelim bari. Aldık.
Yayınla diyelim. Hemen ana sayfaya bir gidelim, yenileyelim. Evet, şimdi geldi yürüyüş rotaları, turlarımız. Evet, yeni geldi. Bu şekilde bunu da eklemiş olduk. Bunu bir düzeltelim değil mi ya? Burada ne geçiyor mesela? Tura katıl. Evet. Onu da nereden yapacağımızı gösterelim. Ana sayfa, etkinlik, genel bakış, görünüm, özelleştir diyorum. Üst kısım, oluşturucu. Evet, buton, buraya geldik. Tur. Ara dedik. Hatta buna da bir sayfa verecektik. Sayfa, tüm sayfalar, turları ara kısmını buraya verebiliriz. Linkini. Buraya linki yapıştıralım. Tamamdır. Yayınla diyelim. Evet, işlemlerimizi yaptık. Artık 2 tane kategorimiz oldu. Sayfamızı düzelttik, ettik. İletişim formunu oluşturduk dedik. Şimdi artık bir tane en son testimizi yapalım. Hem de o koltuk sayısında, yani nasıl bir şey var. Belki de bir bug olabilir, bir hata olabilir. En azından onu da görmüş oluruz. Bu sefer de yürüyüş rotalarından yapacağım arkadaşlar siparişi. Yürüyüş rotalarına geçiyorum. Bir tane oluşturduk ya zaten, bakalım. Evet dedik. Hemen seçelim. Tamam. Her şey normal. Bir tane de yağmurluk olsun. Hatta 2 3 diyorum buna. 3 1 4. Yani 3 tane. Hemen kaydolun diyorum. Bir kere zaten yaptığınız zaman mesela burada direkt olarak bu şekilde bir daha doldurmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Direkt olarak adres bu şekilde geliyor. Güzel yapmışlar bunu da. Başka, evet, 3 tane aldık. Bir tane yağmurluk aldık. 8250 demiş. Siparişi verelim. Tamam. Siparişi verdik. Hemen onaylayalım. Onayı verdik. Sipariş onayı. Şimdi etkinliğe gidip bir bakalım ne kadar düştü. 3 tane. Evet. Bu da bakın 4'tü. 3'e düştü. Sanırım orada bir kodla ilgili, yani güncelleme ile ilgili bir sıkıntı var. Ya da biz orada başta boş bıraktık, ondan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama şu an normale döndü bakın. 2 artı 1 herhalde o. 3, aynen 4 diyorduk çünkü. 3 3. Evet, doğru, çalışıyor. Şu an çalışıyor. Hemen e-postalarda geldi zaten bakın. Kapadokya siparişiniz bilmem ne falan işte. Bunlar da geldi. Evet, biraz uzun video oldu. Sektör videoları böyle oluyor arkadaşlar. Biraz uzun oluyor. Detaya iniyorum tabii ki. Detaylı biraz da. Çünkü yeni başlayan arkadaşların da çok fazla zorlanmasını istemiyorum açıkçası. Hani başlangıç seviyesindeymiş gibi oluyor. Ama zaten siz ileri seviyedeyseniz buraları çabuk geçebiliyorsunuzdur zaten. Onda bir sıkıntı yoktur. Güzel bir eklenti. Eklentinin bayağı ücretsiz şekliyle, versiyon sürümüyle bayağı şey yapabiliyorsunuz. Güzel, faydalı. Bu şekilde bir site yaparak da gelir sağlama imkanınız var. Kullanılır mı? Evet, kullanılır. Neden kullanılmasın? Bence bakmayın, bugün benim bilgisayarda biraz sıkıntı oldu. Videoyu çekerken lokal VP biraz bayağı bir yavaş çalıştı. Yani bilgisayardan herhalde kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın bunun içinde. Şimdi ben gerekli editleri falan da yapacağım zaten. Onları düzeltirim. Bu sitenin arkadaşlar, ben normalde komple sayfalarını Türkçeleştirdim zaten. Eklenti ve sayfalar, her şey hazır bir şekilde. Bunu paket olarak internet sistemde satacağım. Yani ben bu kadar işlemle uğraşmak istemiyorum. Ben bunu direkt alıp kuracağım sisteme dediğiniz zaman birkaç tane ayarı var. Onlar yapılacak, işte SMTP ayarları, linkler, onlar düzeltildikten sonra istediğiniz gibi sayfada değişiklikler, yazıları falan değiştirebilirsiniz. Resimleri değiştirip kullanabilirsiniz tabii ki. Neden olmasın, ama birebir böyle bir firmaya iş yapacaksanız da çok fazla da bir şey kullanmanıza gerek yok herhalde. Firmanın özelliklerini eklersiniz, edersiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Eklentinin videoda, açıklamalarda linkleri olacak. Geliştiricinin, lütfen girin arkadaşlar, seyredin. Eğer bu tip sektör videolarıyla ilgileniyorsanız bu tarafta sektör videoları oynatma listem var. Yaklaşık olarak 25 tane, 24, 25, 26 tane sektör videosu oluşturdum. Oradan kendinize göre bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz sektörleri, bir gelir sağlayabilirsiniz. WordPress'te para kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki sektör videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.